Evet. Bu led paneli yapmak istiyorsanız bu videoyu izlemelisiniz. Hadi şimdi bunu bir çalıştıralım. İşte şimdi anladınız mı bu led panel ne işe yarıyor? Evreni aydınlatan bu led panelin yapımında gerekli malzemeleri ve nasıl yapıldığını öğrenmek için videonun devamını izlemeniz ve abone olmanız gerekiyor. Hadi başlayalım. Evet, malzemelerimiz 30'a 40 bir suni deri parçası, anahtar açıp kapatmak için, fiş, trafo yani dönüştürücü, uzunca kablo ve tabii ki led şerit lamba. Evet, şimdi biz 30 santimlik parçalar halinde kesiyoruz. Şöyle göstereyim. 30 santim. Gördüğünüz gibi 30 santim buraya denk geliyor. Burada da yakından bakacak olursak zaten kesme işareti koyulmuş yani. Bunu ama aynı çizginin üzerinden kesmek bayağı önemli. Yoksa lehim yaptığınızda kullanıma bozuk olur. Şimdi. Benden doktor olmazmış. Ellerim titriyor bu yaşta. Ah! Fena. Evet, bu led şeridi 30 santimlik makasla gösterilen yerden kestikten sonra bunları hazırlamış olduğumuz turni deri parçasına güzel bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bunları daha sonra lehimle birbirine bağlayıp şerit şeklinden çıkartıp panel haline getireceğiz. Evet, deri parçasını daha sonra kesmek için 30'a 40 şeklinde işaretliyoruz burada. Bu işlemden sonra hazırladığımız led şeritlerin arkasındaki kağıdı kaldırarak yapışkanlı yüzeyi ortaya çıkarıyoruz. Yalnız bu yapışkanlı yüzeyler uzun kullanımda sizi mağdur etmemesi için biz ekstra bir yapıştırıcı kullanmanızı tavsiye ederiz. Biz öyle yaptık. Şerbet, şerbet. Evet, burada kumaşlarda kullanabileceğimiz yapıştırıcıyı sürüyoruz ve güzel bir şekilde fırçayla yayıyoruz. Evet, yapıştırıcımızı güzelce yaydıktan sonra kestiğimiz led şeritleri aynı şekilde kutuplara aynı yöne bakacak şekilde ve aynı tarzda yapıştırıyoruz düzgün bir şekilde. Burada daha sonrasında lehim yapacağımız için artı ve eksilerin aynı şekilde yapıştırılması önemli. Daha sonra karışıklığa neden olabilir ya da kısa devre yapabilirsiniz. Evet, burada ledlerimizi güzel bir şekilde yapıştırdık. Şimdi üzerine bir ağırlık koyarak bir gece kuruması için bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi videolarımızda reklam yerleştirme de mevcut. Bu da nasıl yerleştirdiğimiz. Gayet ağır. Yemek için kullanmasanız bile led lambaları yapıştırmak için mükemmel bir alet. Evet, geldi sıra led şeritler arasındaki bağlantıları yapmaya. Burada yaparken dikkat etmemiz gereken şey artıları kendi arasında, eksileri de kendi arasında lehim yapmak. Bir taraftan lehim yaparken bir taraftan da aslında şu konuyu konuşmak istiyorum. Bu led şeritleri alırken çok fazla çeşitlilik var piyasada. Mesela baktığın zaman işte 3 çipli, 5 çipli, 1 çipli, ondan sonra işte değişik başka şeyler. Bunları alırken aslında en çok dikkat etmemiz gereken şey CRI miktarı. CRI diye geçiyor. Yani bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman renksel geri verim indeksi diye geçiyor. Burada renklerin doğru yansıtılması için bu çok önemli. Profesyonel anlamda video ve fotoğraf çekimi yapıyorsanız bu sizin için çok önemli bu değer, CRI değeri. Burada gün ışığı %100 kabul edildiğinde renk kayıplarına göre yapay ışığın yüzdesel olarak değerlendirilmesidir. Bunu siz bilemezsiniz. Yapılan testlerle belirlenir. Dediğim gibi eğer video ve fotoğraf çekimi yapıyorsanız kesinlikle CRI miktarının 80 ve üstü olması gerekiyordur. Neden mi? Şimdi size nedenini söyleyeyim. Sağ alt köşede gösterdiğim bu fotoğrafa baktığımızda bunu çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Sol tarafta CRI miktarının 80 ve üstü olduğu bir fotoğraf. Sağ tarafta da CRI miktarının daha düşük olduğu bir fotoğraf görmektesiniz.
İki fotoğraf arasındaki farka baktığımızda ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde anlıyorsunuzdur. Yine başka bir fotoğraf daha var burada. Ona da bir bakın isterseniz. Onda da yine renk sıcaklığıyla yine CR miktarının ikisini beraber karşılaştırmış. Yani burada video ve fotoğraf çekimi yapacaksanız gerçekten buna dikkat edin derim. Ben piyasada led şerit ararken ya da internette bakarken işte insanlara soruyorum mesela CR miktarı nedir diye. İlk defa duyuyorum diyorlar ya da bilmiyorum diyorlar. Kesinlikle almayın. Üzerinde yazıyor. CR miktarı üzerinde yazan üründen alın. Bunu bulmakta bayağı zorlanacaksınız. Ben de çok araştırdım ve çok zorlandım açıkçası bunu bulmak için. Video ve fotoğraf çekimleri yaptığım için bu benim için önemliydi. Aslında İstanbul'dan getirttirdim en son. LED şerit satışı yapan bir firmayı buldum. Türkiye distribütörüydü zaten bu. Şimdi buradan reklam olmasın diye söylemek istemiyorum. İsteyenler Instagram'dan ya da başka yollardan ulaşıp yazabilirsiniz. Sormak isteyenler varsa. Bu konuda size yardımcı olabilirim. Ama sadece aydınlatma için kullanacaksanız bunun bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Bu kadar takmayın CR miktarını. Evet, şimdi videomuza tekrar döndüğümüzde burada hızlı hızlı yaptık ve bitirdik. Evet, şimdi bundan sonra sıra LED paneli adaptöre ve fişe bağlamakta. Burada aslında en zor kısmını bitirmiş olduk. Çok kolay kısmı kalmış oldu. Gerçekten bu lehim yapma işi bayağı sabır istiyor. Ayrı ayrı ince ince çalışarak bunları yapıyorsunuz. Ben de lehim konusunda o kadar becerikli değilim yani. Hayatım boyunca yapmışlığım yok diyebilirim. O yüzden biraz zorlandım. Ama yavaş yavaş da olsa bitirdik. Evet, burada panelin lehimlenmiş ve bitmiş halini görüyoruz. Bunları da kendiniz bağlarsanız diye düşünüyorum. Zaten çok zor değil. Bir fişin iki tarafından kabloyu bağladıktan sonra anahtardan da geçiriyoruz. Ardından trafoya bağlıyor. Sadece burada trafoya bağlarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus. LED şeridin artı kanalından gelen kabloyu trafonun artı tarafına bağlamanız lazım. Burada önemli olan bu. Geri kalan kısmı kolay bir şekilde fişi ve anahtarı bağlarsanız zaten. Bağlayamazsanız da internetten bulabilirsiniz nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Burada hızlandırılmış bir şekilde yapıyoruz biz. Yine takılanlar olursa yardımcı olabiliriz. Yine biz bunları yaparken ben başka bir konudan bahsedeyim. Fiyat performans karşılaştırması yapmak istiyorum. Bu yaklaşık bize 200 lira civarında bir şeye mal oldu. Bu LED paneller yurt dışından geldiği için Türkiye'de üretimi yok. O yüzden çok pahalıya mal oluyor. Dolar bazında bunu düşündüğünüz zaman gerçekten çok uyguna yapmış olacaksınız. Ve elektrik tüketimi de çok az olduğu için düşük maliyetle gerçekten güzel bir ışık kaynağı elde etmiş olacaksınız. Evet, videomuz burada bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yararlı bilgiler verdiysek ne mutlu. Hoşça kalın.